Ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson, dünyaya çarpma olasılığı giderek artan bir asteroid hakkında alarm verdi. Kabum! Haydi, bu kozmik bilmecenin detaylarına inelim, arkasındaki bilimi keşfedelim ve bu olayın senin, benim ve tüm insanlık için ne anlama gelebileceğini tartışalım. Manşetlere çıkan uzay kayası 2024 Yakar 4 asteroidi. NASA'nın son hesaplamalarına göre bu gök cisminin 22 Aralık 2032'de dünyaya çarpma olasılığı %3,1'e yükseldi. Yani Noel'i takvimden silebiliriz. İlk rapor edilen %2,3'lük ihtimale kıyasla bu oran daha yüksek ve geçtiğimiz yılın Aralık ayında potansiyel bir tehdit olarak tanımlandığında hesaplanan riskin neredeyse 2 katı. Şimdi, %3,1 kulağa çok fazla gelmiyor olabilir, ancak gezegensel savunma dünyasında bu oldukça endişe verici bir sayı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, çoğu dünyaya yakın nesne, NEO, yani asteroidler ve kuyruklu yıldızlar, genellikle milyonda bir veya daha düşük bir çarpışma olasılığına sahiptir. 1'e 32 oranındaki bir ihtimal, bilim insanlarının ve hükümetlerin dikkatini çekmek için fazlasıyla yeterlidir. 2024 Yayer 4 asteroidinin boyutu. Bu, kozmik istilacının boyutuna gelecek olursak, uzmanlar asteroidin genişliğinin 40 ila 90 metre, 130 ila 300 fit arasında olduğunu tahmin ediyor. Bu da büyük bir malikane ya da bir şehir bloğu büyüklüğünde demek oluyor. Diğer dev asteroid tehditleri kadar büyük olmasa da etkisi oldukça yıkıcı olabilir. Eğer dünyaya çarparsa, bilim insanları 7,7 megaton TNT'ye eşdeğer bir enerji açığa çıkaracağını tahmin ediyor. Bu ne anlama geliyor? Perspektif kazandırmak gerekirse, bu patlama, İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık 500 katı gücünde olurdu. Çarpışma sonucunda oluşacak krater yaklaşık 900 metre, 3000 fit genişliğinde olabilir ve bu büyüklükteki bir krater, koca bir şehri tamamen yok etmeye yeter. Potansiyel çarpışma bölgesi asteroid, 2024 Yer-4'ün en endişe verici yönlerinden biri de olası çarpışma bölgesi. NASA, risk koridorunun Güney Amerika'dan başlayarak Atlantik Okyanusu'nu geçip Sahra altı Afrika'ya, oradan da Arap Denizi'ne ve Hindistan'a kadar uzandığını belirledi. Bu bölgede 100 milyondan fazla insan yaşıyor ve olası bir çarpışma milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkileyebilir. Bilim insanları asteroidin tam olarak nereye çarpabileceğini henüz belirleyebilmiş değil. Ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde yapılan gözlemler potansiyel çarpma noktasının kesinleştirilmesine yardımcı olacak. Asteroid 2024 Yer-4'ün yapısı ve tehlikeleri, Kanadalı eski astronot Chris Hadfield, 2024 Yer-4'ü zamanla yavaşça birikmiş gevşek kaya parçalarından oluşan taşlı bir asteroid olarak tanımladı. Bu bilgi, asteroidin dünya atmosferine girdiğinde dağılmak yerine büyük olasılıkla bütün halde kalacağını gösteriyor. Eğer dünyaya çarparsa 10 kilometre bölü saniyeyi aşan hızlarda parçalar dışarı doğru fırlayarak ilk etki noktasının ötesinde büyük hasarlara yol açabilir. Bu senaryo, bilim insanlarının titizlikle incelediği bir konu. Tarihte asteroid çarpmalarına dair bildiğimiz en büyük olaylardan biri Tunguska olayıdır. 1908'de Sibirya üzerinde meydana gelen bu olayda atmosfere giren bir asteroid patladı ve 2000 kilometrekarelik bir alanda 80 milyon ağacı dümdüz etti. 50 megaton TNT gücünde bir patlama meydana getirdi. 2024 Yer-4'ün dünyaya çarpması durumunda benzer etkiler yaşanabilir mi? Kesin olmamakla birlikte bilim insanları bu ihtimali göz ardı etmiyor. NASA'nın izleme ve önleme çalışmaları NASA, 2024 Yer-4'ü gelişmiş teleskoplar ve radar sistemleri ile yakından takip ediyor. 2025'in Nisan ayına kadar gözlemler devam edecek. Ancak bundan sonra asteroid çok soluk hale geleceği için gözlemlenmesi zorlaşacak. Bir sonraki gözlem fırsatı
2028'de olacak. 2025 yılının Mart ayında James Webb Uzay Teleskobu asteroidi incelemeye başlayacak. Bu gözlemler asteroidin boyutunu, bileşimini ve en önemlisi yörüngesini belirlemeye yardımcı olacak. Eğer bir saptırma girişimi gerekecekse bu veriler kritik önem taşıyor. NASA'nın asteroid saptırma çalışmaları arasında 2022'de gerçekleştirilen Çift Asteroid Yönlendirme Testi DART bulunuyor. Bu görevde bir uzay aracı Dimorphos adlı bir asteroide kasıtlı olarak çarptı ve onun yörüngesini başarılı bir şekilde değiştirdi. Bu deney, zamanında müdahale edilirse asteroidlerin yörüngesinin değiştirilebileceğini kanıtladı. Neil deGrasse Tyson'dan uyarı. Neil deGrasse Tyson, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Bilime yapılan harcamaları azaltmak için kötü bir zaman olabilir, sadece söylüyorum," diyerek uzay araştırmalarına ve gezegensel savunmaya yatırım yapmanın ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Diğer asteroid tehditleriyle karşılaştırma Bennu, 0,3 mil, yaklaşık 500 metre genişliğinde ve 2182 yılında Dünyaya çarpma ihtimali %0,037. Olası çarpışma gücü 1,4 milyar ton TNT. 19.150 dolar. 1,3 kilometre genişliğinde ve 2880 yılında Dünyaya çarpma ihtimali %0,29. Küresel felaket senaryosu 2023 TL4 0,33 kilometre genişliğinde ve 2119 yılında çarpma ihtimali %0,55. Olası çarpışma gücü 7,5 milyar ton TNT. Asteroid 2024 YAI-4 boyut olarak en büyük tehdit olmasa da çarpma olasılığının yüksekliği ve yakın zamanda meydana gelme ihtimali nedeniyle büyük bir önem taşıyor. Neil deGrasse, Tyson'ın uyarıları dikkate alınmalı ve insanlık bu tür tehditlere karşı hazırlıklı olmalıdır. Önümüzdeki yıllarda yapılacak gözlemler ve potansiyel önleme çalışmaları dünyanın kaderini belirleyebilir. Asteroidin Türkiye'yi etkileme olasılığı. Eğer asteroid 2024 YAI-4 öngörülen bölgelerden birine çarparsa etki alanı büyük olabilir. Çarpışmanın olduğu noktaya bağlı olarak patlamanın oluşturacağı şok dalgaları binlerce kilometreye yayılabilir. Türkiye, risk koridorunun dışında yer alıyor olsa da büyük bir patlamanın küresel iklimi etkileyebileceği göz önüne alındığında dolaylı etkiler yaşanabilir. Örneğin atmosfere yayılacak toz ve gazlar hava sıcaklıklarını düşürebilir ve geçici iklim değişikliklerine yol açabilir. Şu anki verilere göre Türkiye'nin doğrudan bir risk altında olduğunu söylemek için yeterli sebep yok. Ancak asteroidin kesin yörüngesi ve çarpma noktası konusunda daha fazla veri elde edildikçe daha net bilgiler ortaya çıkacaktır. Endişelenmek için henüz erken, ancak bu tür olayları yakından takip etmek önemli.